Evet, sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen'e merak ettiklerinizi ben soruyorum efendim. Evet, bugün hangi konuyu konuşalım? Şimdi daima vücut estetiğinden bahsettik. Bir de aslında işin içerisinde yüz estetiği dediğimiz çok derya deniz bir konu var. En önemlisi bence. Bence de en Ve önemlisi. kadınların herhalde en çok size geldiği ve elinde o sosyal medyada böyle araştırarak oradan buradan araştırıp şunları yapın diye geldikleri estetik yüz germe ve yüz estetikleri. Evet. Nelerdir hocam? Bir bahsedelim izleyenlere. Şimdi yüzle ilgili olarak aslında yüz çok önemli bir konu ki ben yüz yapacağım hastaları mutlaka görmek istiyorum. Şimdi bu hastalarda iki tane amacımız var. Bunlardan birincisi gençleştirmek, ikincisi güzelleştirmek. Şimdi bakın ikisi birbirinden farklı konsept. O yüzden yaş grubu olarak mesela genç yaştaki bir hastanın gençleşmekten ziyade güzelleşmekle ilgili bir kaygısı var. Bunu nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım size. Mesela kaşları düşük. 25 yaşında da olabilir, fark etmez. Yapısal olarak kaşı düşüktür. Siz onun kaşını kaldırırsınız. İşte gözlerini hafif çekik yaparsanız işte çok güzel bir kaşla göz harmonisini oluşturursunuz. Yine aynı şekilde bazı insanların yüzü aşağı doğru inik oluyor. Onlara bir de bunun üzerine orta yüz germe yaparsınız. Bir de beraberinde bişektomi yaparız. Biraz çenesini doldurduk mu? Bakın Tanrım beni baştan yarat diye. gerçekten bir V shape'i yapabilirsiniz. Yani bu ki hani Angelina Jolie gibi işte bazı dünya starlarının ya da Türkiye'de de mesela sizin gibi olmak isteyen bir sürü insan var. Şimdi bu tip insanlara da güzelleştirme cerrahisi adı altında işlemler yapıyoruz. Şimdi bunun tabii anlaşılabilmesi için mekanizmasının çok iyi anlaşılması ve hekimin de bu konuda çok tecrübeli olması gerekiyor. Çünkü bunlar öğrenme körvü çok uzun işler. Yani şöyle söyleyeyim size, ben işte endoskopik dediğimiz yani işsiz bir şekilde yapılan bu ameliyatları yaklaşık olarak 20 yıldan beri yapıyorum. Şimdi 20 yıllık bir öğrenme ve tecrübe süresinde o kadar çok yapıyorsunuz ki artık bir yerden sonra bu iş artık oturuyor. Ve diyorsunuz ki artık evet ben Nirvana'ya ulaştım. Yani olabilecek en iyi teknik, en iyi yönteme ulaştım. Bu esnada işte karşınıza bir Fransız askısı diye hani uyduruk diyeyim benim tabirimle. Ben çünkü çok ciddiye almıyorum o konuyu. Nedir o Fransız askısı? Şimdi iplerle thread lift dediğimiz iplerle germe işlemleri. Şimdi bunun O tabii ipler kopmuyor mu? ipler birincisi bir taraf kopabiliyor, bir taraf kalabiliyor. Ha, tam onu soracaktım. Şimdi bir taraf koptu, yamulmuyor mu surat? Yamuluyor. Korkunç. Yamuluyor. İkincisi uzun sürmüyor. Ki ipler orada kalıcı da olabilir. Eriyebilir. Hayır, eriyen ipler de var, erimeyen ipler de var. Şimdi erimeyen ipin erimemesi yüzün işte ömür boyu öyle kalacağı anlamına da gelmiyor. Yani işte 7 yıl, 10 yıl ya biz hakikaten mesela yüz gererken hani geminin halatı gibi halatlarla gerdiğimizi düşünün. O iplerle yapılan işi de misina ipiyle yapılan bir işlem olarak değerlendirin. Örnek olarak hani biz klasik yüz germe yaptığımızda bile hastalara 10 yıl, 15 yıl kalacak diye garanti veremezken hani iplerle yapılan, misinalarla yapılan işlemleri işte 7 yıl kalıcı, 5 yıl kalıcı diyerek söylemek bence biraz ütopya, abartılı bir söylem. Yani mesela bana geldiğinde böyle bir istekle hasta diyorum ki bakın yapabiliriz. Bu çünkü çok kolay bir işlem. Yani ofis şartlarında yapabileceğimiz, lokal anesteziyle yapabileceğimiz bir işlem. Ama etkinliğiyle ilgili sıkıntılar var mı? Var. Yan etkileri yok mu bunun? Ne bileyim bir reaksiyon, Her şey alerjik olabilir. reaksiyon, Tabii ki her şey şu. olabilir. Yani reaksiyon da olabilir, işte birisi kopabilir. Ya da daha önemlisi şu. Şimdi iplerle yapılan işlemlerde aslında bu bir deri büzme tekniği. Deriyi büzüyorsunuz aslında bir yerde. Hani bir yerlere onu bir şekilde büzmeye çalışıyorsunuz. Fakat derinin elastikiyet özelliği vardır ve tekrar eski haline gelebilme özelliği vardır. Mesela şimdi aklıma geldi, araya giriyorum, ne bileyim hapşırdığında çok ani bir, ne bileyim miden bulandığında, istifra ettiğinde, o surat kasıldığında ya da bir efektif ya da spor esnasında bir ağır kaldırdığında, yani hani yüzüne karşı bir direnç gösterdiğinde o kopmaz mı? Hayır, kopmaz. Yani o anlamda bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani o tip yapılan bir egzersiz. Fakat buradaki
Hani orada anlatılan mekanizmayı size şöyle anlatayım. Şimdi ip koyuyoruz. Evet. İpin etrafında kolajen birikiyor. Evet. Bu kolajen daha sonra ne oluyor? Vücut Eriyor. tarafından eriyor. Şimdi biz bunu yanık hastalarındaki uzun yıllar yanık servisinde çalışmış bir hekim olarak anlatayım. Yanıklı hastanın vücudunda ciddi anlamda bir kolajen birikmesi olur ilk başta ve inanılmaz sertleşir, böyle taş gibi olur, dokular gerginleşir. Yüz yanı ya da kol yanı neresi olursa olsun. Ve aradan 1 yıl 2 yıl geçtiğinde vücut tarafından o kolajenlerin hepsi emilir. Daha sonra yanıklı bölgeyi görürsünüz. Derisi incelmiş, yumuşamış, böyle pörsümüş bir dokuyla karşılaşırsınız. İp için de aynı şey geçerli. Yani oradaki kolajen dokusu işte bunu sıkılaştırıyor şöyle böyle. Nihayetinde o kolajen dokusu vücut tarafından da bir şekilde emilecek ve atılacak. Yani bunun süresi de 1 yıldır. Zaten skar maturasyonu dediğimiz yani içerideki o iyileşme netbe dokusu zaten 1 yıl içerisinde normale gelir. Yani o tip uygulamaların etkisi 1 yıla asla geçmez. Kaldı ki iple germe yapılmış bir hastanın Allah aşkına bana 1 yıl sonrasını gösterin. Bir tane 1 yıl sonrasını göreceğiniz bir Instagram şu bu falan göremezsiniz. Zaten o iple germeden sonra hani benim güzellik merkezi sahibi arkadaşlarım var. Üzerine dolgu yaptırıyorlar, onu yaptırıyorlar, bunu yaptırıyorlar, radyo frekans bilmem ne hani ne varsa. Bakın ben buna Ne neden varsa karşıyım? yapıyorlar yani. Çok daha önemli bir şeyden bahsedeceğim. Neden karşı olduğumuz sebebini söyleyeyim öncelikle. Yani statükocu hekim olduğum için değil, yapılmayacak bir işlem olduğu için de değil. Yapılabilir, çok basit bir işlemdir. Fakat hastaların beklentisi bunu gerçekten yani karşılamıyor. Çünkü hastanın beklentisi yüksek ama sizin yaptığınız işteki elde edeceğiniz sonuç çok daha az. Yani bunu kıyaslayacak olursak 1'den 10'a kadar bir deprem seviyesi düşünün. İplerle yapabileceğiniz işlemin etkisi 1. derece deprem gibi. Ama bir kaş kaldırma, bir orta yüz germe, bir klasik facelift'te alacağınız sonuç 7, 8, 9, 10'ları bulabilir. Anlatmaya çalıştığım şey Evet. bu. Yani beklenti noktasında. İkinci çok daha önemli bir şey anlatacağım. O da şu. Ben bazı yüz germe hastalarına girdiğimde ya da kaş kaldırma hastalarına girdiğimde bu hastaların yüzlerine bir takım ipler atılmış oluyor, dolgular yapılmış oluyor. Bu burun için de geçerli. Yani buruna yapılan dolgular bunlar bizim daha sonra yapacağımız ameliyatımızdaki bütün işimizi bozuyor. Tabii. Hiç ellenmemiş bir yüzü yaptığımda anatomi sapasağlam, hiç dolgu yapılmamış, hiçbir yüzüne elleşilmemiş, hiçbir şekilde ellenmemiş bir yüze dokunduğumda o kadar güzel işler ilerliyor ki ve çok güzel sonuç alıyoruz. Ama yüze en ufak bir müdahale yapılmışsa artık alttaki dokular tamamen dağılmış ve parçalanmış ya da bozulmuş oluyor. Bu da tamamen bütün işleri bozuyor. O yüzden siz gerçekten gençleşmek ya da güzelleşmek istiyorsanız ve bu konuda da ciddiyseniz hakikaten iyi bir plastik cerraha gidip, tecrübeli bir hekime gidip yüzünüzle ilgili danışın. Yine isterse o yapar, ben de yaparım fark etmez. Ama nihayetinde ne yaptığımızı bildiğimiz için daha sonra yapacağımız ameliyatta da nasıl yapacağımızı çok daha iyi tespit edebiliriz. Şimdi siz koyduğunuz ürünü mesela hangi plana koyuyorsunuz, hangi derinliğe koyuyorsunuz? Nihayetinde bunu yapan hekimlerin pek çoğu bunu anatomi atlasından ya da yapan hekimlerin tecrübesinden elde ediyorlar. Oysa ki biz zaten sabah akşam yüzün kaslarının içerisindeyiz, yağ dokularının içerisindeyiz, oradaki kasların altındayız, sımasının altındayız. Yani bizim tecrübemiz anatomi atlasıyla bağlı değil aslında. Tabii ki. Biraz iddialı bir söylem söylüyorum ama hakikaten yüz germe yapıp da içeriden bir sürü böyle abuk sabuk ipler çıkardığım ve anatomisi tamamen bozulmuş, dağılmış pek çok hastayla karşılaşıyorum. O yüzden bu kadar bunun üzerinde duruyorum. Neyse konumuz bu değil. Ben şunu anlatmak istiyorum. Özellikle kaş kaldırma ya da orta yüz germe ya da klasik yüz germe eğer böyle bir işlem gerçekleştiriyorsak bu hastaları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Eğer hastadaki amacımız yüzün orantısı ve proporsiyonunu, yüzdeki o harmoniyi, güzelliği ortaya koymaksa yüzü bir bütün halde değerlendirmek gerekiyor. Yani gıdısı ayrı bir sorun, çenesi ayrı bir sorun, burnu ayrı bir sorun, elmacık kemikleri ayrı bir sorun, kaş ayrı bir sorun ki bunları yaparken de insanın yüzünde mesela 1/3, 1/3, 1/3 dediğimiz bir oran vardır. Yine karşıdan bakıldığında 5/1 dediğimiz mesela kulaklardan, yanlardan ve bunun her iki kanından yüzü 5'e bölebiliriz. Bu şekilde yine üçüncü bir boyut olarak da derinlik boyutundan da bahsedebilirim. Mesela Tabii. çene uzun olabilir, kısa olabilir, elmacık kemikleri önde olabilir, geride olabilir. Yani yüzü 3
3D bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman o yüzde hangi bölgede volüme ihtiyaç var, hangi bölgede lifting'e ihtiyaç var, hangi bölümde kısaltmaya ihtiyaç var. Bunu çok net bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Böylelikle o yüze şekil verebiliyorsunuz. O yüzü olması gereken en güzel forma getirebiliyorsunuz. Ki bunu yaparken de hastaların eğer endişesi izle ilgiliyse mesela izsiz yapılabilecek işlemler var. Tabii bu her hasta için geçerli mi? Hayır. Bazı hastalar için diyoruz ki saçın içinden girerek yapıyoruz. Kirpik dibinden girerek yapıyoruz ya da ağız içinden girerek yapıyoruz. Bazı hastalarda ise ki bu yaş grubu olarak 55-60'ın üzerindeki bir hasta grubu için ise bu defa klasik yüz germeler yapıyoruz. Yine klasik yüz germe yaptığımız bir hasta ki bunlar daha ziyade gençleşmek amacıyla işlem yaptıran hastalardır. Bu tip hastalarda astar germe dediğimiz subsmas, derin plan, dip plane dediğimiz işlem yapılması gerekir. Diğer yapılan işlemler bile etkili değildir. Bakın şu anda bir basamak daha öteye geçtim. Yani şunu demeye çalışıyorum. İplerden vazgeçtik. Normal klasik yüz germede bile dip plane bir facelift yapmıyorsanız o yaptığınız facelift bile bir işe yaramaz bir süre sonra. Peki yani orta yüz germe ile tam yüz germe arasındaki fark ne? Şimdi orta yüz germe ne yapar? Orta yüz germe aslında yüzün tam orta kısmını yukarı doğru kaldırma işlemidir. Buradaki mesele şu. O nasıl yapılıyor mesela? Bu nasıl yapılıyor? Bu endoskopik yöntemle yapılıyor. Yani kameralar kullanılarak herhangi bir şekilde yüzde bir iz olmadan gerçekleştirilebilen Dikişsiz bir işlem. mi? Dikişsiz yapılan bir işlem. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha, orta yüz germe dikişsiz. Tabii ki dikişsiz yapılan bir işlem. Yani dışarıdan görülebileceğiniz bir izle karşılaşmazsınız. Yine kaş kaldırma için de aynı şey geçerli. Saçın içinde olduğu için yani kimse sizin kaşınızın kaldırıldığını, kalktığını anlamaz. Ama saçın içine dikiş atıyorsun. Saçın içerisine koyuyoruz ama koyduğumuz dikişler ne kadar? Yaklaşık olarak 1,5-2 santimetrelik bir delikten girerek yapıyoruz. Yani orada anlaşılması bile çok zor ki Peki, aslında saçını kazısa bile anlaşılmaz. Orta yüz germede kulak tarafına doğru dikiş atılmıyor mu? Hayır. Şimdi şöyle, bakın orta yüz germe yüzü yukarı doğru kaldıran bir işlem. Ve bunu yaparken direktman saçın içinden girilerek Ha, oradan giriyorsunuz. ya da eğer hastanın göz kapağı ile ilgili bir sorun da varsa direkt olarak kirpik dibinden girilerek yapılır. Ki buradaki deri de çok ince olduğu için zaten anlaşılmaz. Çünkü göz kapağı ameliyatlarındaki o tip ameliyatlarda biz invisible diyoruz, unnoticeable diyoruz. Yani belli belirsiz, anlaşılamayacak bir izin olması gerekiyor. Çünkü oranın derisi zaten çok incedir. İnce olduğu için de kesinlikle o bölgede belirgin bir iz kalmaz. Hatta hiç iz kalmaz. Yani biz bile aradan 1 yıl 2 yıl geçtiğinde bu hastaya göz kapağı yapılmış mı anlamamız mümkün olmaz ki olmamalı zaten. Peki keloide yatkın bir vücutsa? Göz kapağında keloid olmaz. Ben şimdiye kadar hayatımda hiç göz kapağında keloid görmedim. Saç dibinde? Saç dibinde de olmaz, hayır. Yani keloid olacaksa kulakta olabilir. Mesela yüzde kulakta olabilir ya da danger area dediğimiz şu bölgede. Göğüs altı. Evet, göğüs altı, Göğüs, omuz bölgelerinde omuz, olabilir. Diz, kol, oralarda. Evet, yani özellikle çok hareketli bölgelerde keloid olabilir ki zaten keloidi olan bir hastayı az çok bilirsiniz. O hastayı zaten uyarırız ya da yapmayız yani işlemi. Ama ben Ya da hemen dikişlerin alınması. Kontrollü dikişler. dikişlerin alınmasıyla çok ilintili olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu bir anlamda keloidin olması ya da hipertrofik skar dediğimiz yani aşırı skar oluşmasıdır. Bunun en önemli sebebi de gerginliktir. Yani bir bölgede fazlaca gerginlik verdiyseniz eğer o kestiğiniz bölgeye o aslında keloid yapıyor. O yüzden de hangi ameliyatı yaparsanız yapın mutlaka yumuşak yani çok sıkı olmayan bir planda dikmeniz gerekiyor. Bazen hastalar bize şunu diyorlar. Neden daha fazla germediniz? İşte fazla germek deriye fazla yük bindirmektir. Bunun bize artısı olmakla beraber eksisi nedir? İzin daha belirgin olmasıdır. O yüzden bunlar bakın tecrübeyle sabit. Yani 20 yılın sonunda 30 yılın sonunda bunu söyleyebiliyorum yani çok net bir şekilde. Neyse yüz konusunda şimdi eğer bir volüm desteğine ihtiyacınız varsa, volümden kastım bir doku eksikliği varsa mesela elmacık kemikleri hastanın basıksa örnek olarak ya da çene kısmı eğer küçükse, gerideyse böyle bir hastaya bu defa implant yapmak yahut yağ enjeksiyonu yapmak, implanttan kastım diş implantlarından bahsetmiyorum, bir protezden bahsediyorum. Çene protezi mi var? Çene protezi tabii Allah ki. Allah. Hiç duymadınız mı çene Bunu protezi? duymadım bak. Siz beni takip etmiyorsunuz demek ki. Takip ediyorum, etmez olur muyum sevgili partnerim? Çok hani bakıyorum paylaşımlar ama çene protezini
Yani nasıl bir şey çene protezi? Çene protezi çok sık yapılan bir şey. Hatta benim çok sık yaptığım bir uygulama. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de her 4 kişinin birisinde çene problemi vardır. Çene protezinizden kastınız şu, yani yağ enjeksiyonu mu? Hayır. Ya Şimdi mesela çeneyle ilgili alt çeneden bahsediyorum. Şimdi eğer çeneniz küçükse gıdıklı gözükürsünüz. Çeneniz gerideyse gıdıklı gözükürsünüz. Tamam. Mesela pek çok hasta bize geliyor. Gıdımadan yağ aldırmak istiyorum. Şimdi gıdısına bakıyorum. Gıdıda bir şey yok ama çene küçük. Çene küçük olduğu için bu kişi gıdısından rahatsız. Tamam. O çeneyi büyüttüğünüz anda hiç gıdıdan yağ almasanız bile çenede o köşeyi hemen anında ulaşabilirsiniz. proteze dönecek olursak nedir çene protezi? Çene protezi iki şekildedir. Ya silikondan oluşturulmuş böyle blok şeklinde ama bu içi sıvı olan bir şeyden bahsetmiyorum. Yahut medpor dediğimiz içerisi pöroz yani kemiksi bir doku gibi düşünün. Oraya yerleştiriyorsunuz ve bir tane vidayla da onu çeneye tutturuyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman o sanki kişinin kendi çenesi gibi bir kontür Şaka veriyor. gibi artık, yani hani neler çıktığına gerçekten inanamıyorum. Yani hani bu sağlık Ki programı siz bana estetiğe yani- o kadar da yatkın yani daha doğrusu estetiği çok iyi bilen birisiniz yani. estetiği çok iyi bilen biriyim ama yani ben hani ilk estetiğimi 20 sene önce yaptırmış biri olarak burun ve Evet. göz. Onun dışında hani işte dolguydu, botokstu vesaire yok, hani daha henüz o uygulamalara Ama ihtiyacınız gelmedi. yok yani. Allah Onu zaten vermiş. onu soracağım yani sonlara doğru, hani baktığınız zaman hani tamam, ben de çok eskiden yaptırdığım dudak dolgusu vardı. O da yağ enjeksiyonu. Evet. Burun estetiği ve göğüs estetiği var. Botoksum yok, dolgum yok. Şimdi bana baktığında ne eksik sizce? Şimdi Hani 0 bir 100. Orta yüz germe mi? Bir işte ne bileyim. Şimdi Bak, bak- ben mesela benim çok tombul suratım. Şu an ekrana da bakıyorum da. Ben suratımı çok tombul görüyorum. Hani kilo verdiğim zaman gidiyor da ne gerekiyor mesela bana? sana Kaş hiçbir şey kaldırma mı? gerekmiyor. Onu net olarak söylüyorum. kaldırma. Kaşlarının kalkıklığı iyi. Bak ben mesela senin yüzünü değerlendireyim. Bu da hem herkes için güzel bir örnek olsun. Mesela Evet. böyle birisi bana gelse yani senin gibi bir hasta gelse bana dese ki yüzümü yaptırmak istiyorum. Asla dokunmam. Onu söyleyebilirim baştan. Neden dokunmam? Sebeplerini açıklayayım. Mesela üst tarafa baktığımız zaman yani üst bir bölüçe baktığımız zaman normalde kaşla kemik kadınlarda yarım santim yani kemikten yaklaşık yarım santim yukarıda olmalıdır kaş. Şimdi senin kaşına bakıyorum ben kemiğinden bak şu eline dokun şuraya. Bak oradan yarım santimle bir santim kadar yukarıda. Bu arada kaşlarımı da almıyorum. Evet. Kendi kaşlarım. Evet demek ki bu kaşın kaldırılmaya ihtiyacı yok. Eğer bu kaş kalkık olursa biraz daha kaldırmaya çalış. Bu seni güzelleştirmez aslında bir anlamda belki de daha çirkin bir görüntüye Bizim çoğu getirir. manken böyle geziyor şu an. Yani yaptırmak isteyenlere Mr. saygı duyuyoruz. Spark. Evet, Spark gibi. Ben de yok, yaptırmam öyle Şimdi şey. neden olmaz? Başka? Sebebi o. İkincisi mesela elmacık kemiklerinin çıkıntıları gayet güzel. Doğru mu? Çerkezlikten geliyor bunlar. Evet. Aynen. Bu çıkıntılar iyi ama bazı insanlarda bu hem geride hem de aşağıda oluyor. Yani aşağıdan kastım alt kirpikten Evet. tam şu noktaya kadar arada bir boşluk oluyor. Yani yüz aşağı doğru inmiş oluyor. İnmiş oluyor, evet. Şimdi normalde V shape olması gereken A shape oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Evet, Yani anladım. yüz aşağı doğru inmiş oluyor. Şimdi böyle bir hastanın yüzünü yukarı doğru kaldırmak gerekir. Senin böyle kaldırmamız gerekiyor mu? Hayır. Yine yanaklarının buraları mesela çok dolgun olsa o zaman bişektomi yapmak gerekir. Bişektomi dediğimiz buradaki yağ yasıkçıların Evet, alınması. biliyorum. Ama senin zaten buraların iyi. Evet. İkincisi- Makyajda da biraz efekt Evet. veriyoruz. Jawline'e baktığımız zaman, jawline dediğimiz bakın şuradan böyle bir kemiksi çıkıntı. Aslında jawline normalde kadınlarda çok fazla olmamalı. Çünkü ne kadar burası geniş olursa o kadar maskülen durur. Evet ya, ben çok kötü buluyorum. Evet. Böyle çok fazla köşeli Bakın yapıyorlar. geçen senelerde bir iki sene önce bu jawline'ı o kadar abarttılar ki bütün kadınların buralarını doldurup onların hepsini maskülen gösterdiler. Ve Oysa ki- sivri çene. Ve sivri çene yaptılar ki bunlar hepsi yanlıştı. Yani dolgu satmak için, dolgu yapmak için sebep üretmeye gerek yok. Yani bakın bunlar bilinçsiz ellerde tamamen o kişinin yüzünü berbat eden ya da olmaması gereken şekle getiriyor. Biz de ne yapıyoruz şimdi? Tam tersine çenenin jawline'ları çok belirgin olan kadınları buralarını kesip daha feminen yapmaya çalışıyoruz. Ya da bakın Sürekli uğraşıyorlar. evet mesela yüz feminizasyon cerrahisi var. Yüz feminizasyon cerrahisi ki bu bazen mesela transseksüeller ya da onlar için yapılan bir işlem. Ama bazı kadınların da yüzleri erkek gibi. Tabii, tabii. Yani çeneler çok büyük olabiliyor. Bu jawline'lar çok fazla belirgin olabiliyor. Kare gibi bir yüzden bahsediyoruz. Şimdi buraları ne yapıyoruz biz tam tersine?
çeneye şekil vermek için hadi orayı dolduralım. Daha da kötü olur. Tam tersine onun oradaki fazlalıklarını almak gerekir. Yine çenesi küçükse o çeneyi mutlaka büyütmek ya da çene büyükse uzun çeneli insanlar da çok fazla. Çok. Yani çene uzun böyle hani ne diyorlar cadı çenesi mi diyorlar onlara böyle uzun uzun durur ya bazen. Evet. Bu tip hastalarda bu defa ne yapıyoruz? Çenenin boyunu kısaltmak, eğer öndeyse onu geriye almak mümkün. Yani bunlar artık tıp o kadar hızlı ilerliyor ki ve plastik cerrahi, estetik cerrahi o kadar hızlı ilerliyor ki. Çok. Mesela elmacık kemiği hiç olmayan bir insana biz elmacık kemiği protezleri koyabiliyoruz. Vallahi. Yani Bak onu da ilk defa duydum. tabii elmacık kemiği protezleri de vardır. Bazı hastalara bu da yapılır. Bazı hastalar için ise şimdi bakın bunun seviyesi de şudur. Eğer yüzünüzde bir deformasyon varsa, bir volümle büyütmek gerekiyorsa, yani volümetrik bir yüz yapacaksak eğer, volümden kastım yani oraya bir doku koyacaksak, bunun 3 aşaması var. Birinci aşaması dolgu aşamasıdır. Eğer problem basitse, problem azsa bu hastaya dolgu yapmak gerekir. Siz problemi fazla olan bir kişiye dolguyla bunu yapmaya çalışırsanız, yani fazla doldurarak fazla sonuç elde edemezsiniz. Yüzü komik bir duruma geçirirsiniz. Bakın yanlış tanı, bakın tıpta en önemli şey önce doğru tanı ve doğru tedavi. Yani basit problemler için dolgu okey. Ama problem daha fazla ise, daha fazla bir problem varsa yağ enjeksiyonu. Problem çok daha ciddi boyuttaysa bu defa implant. Yani protez koymak. Yani bunları yaparken de işte kafamıza esti ya da ben işte protez yapmak için protez ameliyatı yapmıyorum. Eğer kişinin ihtiyacı protezse o kişiye dolgu yapmam. Ha fazla dolgu yaparak protez efektini oluşturabilir miyim? Oluşturabilirim ama bu defa komik bir görüntüyle karşılaşır kişi. Hakikaten yapma sahte bir yüzle karşılaşır. O yüzden dolgu yaptıranlara ısrarla söylüyorum. Lütfen bir plastik cerraha gidin. Ne olur yani gerekirse muayene olun. Doğrusunu öğrenin, ne yaptıracaksanız yaptırın. Yani ama önemli olan şey, çünkü yüzle ilgili olan bir işlem. Bakın meme, karın, popodan bahsetmiyorum. Çünkü yüzünüz çok fazla göz önündedir. Tabii. Eğer yanlış bir uygulama yaptırırsanız bunun geri dönüşü yok. Sanatçılardan siz daha iyi biliyorsunuz. Pek çok sanatçı yüzüne bir şeyler yaptırıyor. Daha sonrasında rezalet sonuçlarını siz görüyorsunuz, kesinlikle karşılaşıyorsunuz. Bunun en büyük sebebi ne? Yanlış teşhis konulduysa, yanlış uygulama yapıldıysa bazen bunların geri dönüşü olmuyor. Daha sonrasında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. O yüzden yüzünüz çok önemlidir. Kesinlikle. Ve yüzünüzle ilgili bir işlem yaptıracaksanız bu işi gerçekten çok sık yapan, ehil olmuş ve yüzle çok uğraşan bir hekimle karşılaşmanız gerekir. Kesinlikle. Bugün günümüzde sadece burun yapıyorum diyen, sadece işte yüz yapıyorum diyen hekimlerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Ama unutmayın ki yüze özelleşmiş hekimler aslında o kadar da çok değildir. Ben bile size şöyle söyleyeyim. Hani bugün yüzünüzü yaptıracak olsanız Türkiye'de çok iyi yüz yapan belki bir elin parmakları kadardır ya da iki elin parmaklarından daha fazla değildir aslında. %90 hekim, bunu çok iddialı bir bakın söylediğim şey, %90 hekim standart işlemler yapıyor olabilir. Ama öyle insanlar, öyle hekimlerimiz var ki onlar gerçekten bu işi bilinçli ve düzgün bir şekilde yapıyor. Kesinlikle. Eğer o hekimlerle karşılaşmazsanız o zaman iyi sonuçlar da alamayabilirsiniz ve bu da sizi gerçekten hüsrana uğratabilir. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz sevgili partnerim. Efendim Sağlık Vakti Fatih Dağdere'nin güzel bilgileriyle devam etti. Programımız devam edecek.